Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günde örebileceğiniz ve bu kış günlerinde sıcacık kullanabileceğiniz boyunluklu kapşon modelini çalışacağız. Bana çok istek gelmişti bu modelle ilgili. Lütfen örer misiniz diye ben de severek ördüm ve sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Birazdan ip bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. İp ve tığ bilgilerimi hemen şöyle arkalı önünü göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık. Bunu nasıl kullanacağız derseniz hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle boynunuzdan şu şekilde geçireceksiniz ve şu şekilde kıvırmadan şöyle burnunuzda kapatabilirsiniz. Ama sadece boyunluk olarak kullanacaksanız bu şekilde kıvırıyoruz ve şu şekilde kullanıyoruz. Tabii ki ben bunu kendime hemen takıp fotoğraf çekeceğim. Onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tamamen ben kendime göre uyarladım. Sayılarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Sizler bunu ister büyük ister küçük kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce hemen ipimin kaç tane gittiğinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben 2 yumak ipim vardı. 1,5 yumak yeterli oluyor. Sizlerin elinde 2 yumak varsa çok rahat bir şekilde yetişkin bir bireye bir tane kapşonlu boyunluk yapabilirsiniz. Eğer çocuklara yapacaksanız bir tane yumak yeterli olacaktır diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle boyunlukla başlıyoruz. Ben ölçüleri tutturabilme amaçlı kameranın arkasında ördüm ki size rahatlıkla rahat ölçüleri verebilmek için. Sadece sık iğne, arkalı önlü git gel yaparak sık iğne yaptım. Toplamda 35 sık iğne arkadaşlar ben yaptım, ama sizin kullanacağınız ipe bağlı, kullanacağınız tığa ve elinizin ayarına karşı bu değişebilir. Hemen size ölçü vermek istiyorum. Şöyle ben enini 21 santim ve şöyle uzunlamasına boyunuysa hemen bakıyorum, şöyle göstermek istiyorum. 50 santim arkadaşlar. Şöyle tekrar şurayı ölçelim. 21'e 50. Evet. Net bir sayı vermek istiyorum çünkü size. Evet. Bu yeterli gelir, ama daha büyük yapmak isterseniz o tamamen size bağlı. Daha uzun, daha geniş yapabilirsiniz. Hemen size bunu nasıl yaptığımı göstermek istiyorum ve ayrıca ipimi de göstermek istiyorum. BİM'den almıştım. Ören Bayan'ın favori ipi arkadaşlar. Sizler dilediğiniz markada ip kullanabilirsiniz. Sadece aynı ölçüleri tutturmanız yeterli. Şöyle kullandığım tığ numarası 4 milimlik tığ. Dediğim gibi ölçüler çok önemli. Kaç tane sık iğne yaptığınız değil, tamamen ölçüler. Ben 35'te yapıyorum. 35 tane zincir çekerek yapıyorum, ama sizler belki 40 tane çekeceksiniz, belki daha az çekeceksiniz. Eminim ki anlatabildim. Ben hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane çektim. Şöyle diğerinde toplamda 35 tane zincir çektim arkadaşlar. Bir tane daha çekiyorum. Tığın başını dolamadan hemen önümdeki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Şöyle tek tek batarak zincire sık iğne yapıyorum. Toplamda 13 tane sık iğnem olması gerekiyor. Birkaç sıra sayarak yapalım. Eksilme veya artma olmasın diye. Özellikle söylüyorum çünkü böyle düz örgülerde bazen yanlışlık yapabilir ve artma ya da eksiltme olabilir. Ben eskiden çok karşılaştığım için size de hatırlatmak istedim. Şöyle sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım.
şöyle bir zincir çektim, model çevirdim. Bakın şöyle tam dibine değil, hemen onun yanında tek ilmeğe batıyorum. Şu şekilde tek ilmeğe batıp sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın, hemen arkadan tek ilmeğe batarak sık iğneler yapıyorum. Model bitene kadar, örgüm bitene kadar git gel yaparak böyle öreceğim. Sadece tek püf noktamız, şöyle önden alıyorum. Bakın, daha doğrusu arkadan. Bazen ön arka karıştırabiliyorum, kusura bakmayın. Zaten ekranda nereye battığım görünüyor. Bu şekilde arkadan tek bir ilmeğe batarak sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle, evet, sonuna geldim. Şimdi burada bir zincir çektim, modeli çevirdim. Bakın şuraya değil, hemen onun yanındaki, yani dibine batmıyorum, yanındakine batıyorum arkadan. Ve bu şekilde dediğim gibi ölçüleri tutturabilmek için diğerini arkada, kamera arkasında ördüm. Zaten çok kolay bu. Aslında atkımızın tamamı çok kolay. Ama daha böyle kolaylaştırmak istedim. Videoyu da uzatmamak amaçlı. Bu şekilde bakın git gel yaparak. Bakın şöyle sona geldik zannetmeyin. Şu hemen yanında bir tane daha oluyor. Onu da alıyorum. Dediğim gibi bakın bir zincir çektim, hemen şuraya batıyorum. Tek ilmek git gel yaparak devam ediyorum. Bu şekilde eminim anlaşıldı. Sıra vermiyorum çünkü bayağı ördüm. Hiç de sayarak örmedim. Az önce dediğim gibi ölçüler önemli. Kaç sıra yaptığınız değil, mezuranız varsa bence ölçün. Eğer mezuranız yoksa boynunuzu ölçün arkadaşlar. Şöyle boydan da enden de ölçün. Ona göre karar verin. Eğer mezuranız yoksa o şekilde kendiniz örebilirsiniz. Bakın şuraya da batmayı unutmuyorum. Bir zincir çektim, çevirdim ve aynı şekilde git gel yaparak devam edeceğim. Eminim ki anlaşıldı. En çok biliyorsunuz, özellikle ben yeni öğrenenlere çok titizleniyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar bazen takılabiliyor. Bu şekilde bakın tamamladık. Evet, yine tekrar ediyorum. Şöyle boyu bu şekilde 50 santim, eni 21 santim, 22 ideali, ben 21 yaptım arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi bu şekilde ördük. Bunu bu şekilde birleştireceğim. Bakın. Şöyle hemen ucunu buluyorum. Tığımı aldım. Şöyle kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Bakın hemen karşıya batıyorum. Şöyle kaydırma yapıyorum. Daha sonra tek tek ilmeklere batarak bir buradan, bir karşıdan bu şekilde kaydırma yapıyorum. Bir buraya battım, bir karşı ilmeğe battım ve kaydırma yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar boyunluğumu kapatacağım. Bu şekilde. Bakın. Şöyle karşılıklı batıyorum, ilmek çektim. Bu ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Bunu eğer bu şekilde yapmak istemezseniz dik edebilirsiniz. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Hemen şöyle göstermek istiyorum birleştirdiğim noktayı. Arkadaşlar normalde buradan başlamam gerekiyor. Ama ben şu çizginin öne gelmesini istemiyorum. O yüzden ipimi keseceğim.
Evet, daha sonra bu ipi saklayacağım. Hemen düzünü çevirdim. Şu şekilde şuranın, şu çizginin arkaya gelmesini istiyorum. O yüzden şöyle ortayı buluyorum. İpimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum ve hemen şöyle bakın, şöyle çizgilerim var. İç çizgi, dış çizgi. Bunları tek tek batarak tekli trabzan yapacağım. Şöyle hemen ilk dış çizgiye batıyorum. İpimi sabitledim. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir çekelim. Çok uzun olmasın. Arkadan ilmeğimi de yürütüyorum. Tığın başını doladım. İç çizgiye şöyle batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tığın başını doladım. Bakın dış çizginin hemen şöyle tek ilmeğini buluyorum. Şöyle tek ilmeğe batarak tekli trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Arkada artık ipimi yürütüyorum. Bakın iç çizgideyim. Hemen tek ilmeğe batıp tekli trabzan. Bu şekilde diğer uca gelene kadar, sıra sonuna yani şuraya gelene kadar devam edeceğim. Bir tane dış çizgiye, bir tane iç çizgiye, bir dış bir iç şeklinde devam ediyoruz. Birer teline, birer ilmeğine batarak devam edeceğim. Şöyle hemen tek ilmeğini bulup batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Battım, tekli trabzan. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Evet, şu şekilde. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Son bakın iç çizgiye de bir tane yapıyorum. Tamamını örmüş oluyorum. Hiç bırakmıyorum. Trabzan tepesi. Şöyle de göstermek istiyorum. Şimdi iki taraftan da hem başlangıçta hem bitişte arttırmalar yapacağız. Şöyle 1-2 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Burada arttırma yapabilmem için tığın başını doladım. Bakın şöyle tam dibine batırıyorum. Şöyle öne batmam gerekiyor ama ben şöyle bakın tam dibe batıyorum. Ve burada bir tane arttırmamı yapmış oluyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine battım. Ve tek tek batıyorum artık. Sadece ilk ve son trabzanda arttırma yapıyorum. Daha sonrasında şu şekilde bakın yine arka ilmeğe tek ilmeğe batarak tekli trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde tek tek en son trabzana kadar devam edelim. Evet. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın burada bir tane trabzanım kaldı. O trabzan tepesine 2 tane, aynı trabzan tepesine 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi başlangıçta bir tane arttırma yaptık. Bitişte bir tane arttırma yaptık. 2 zincir çektim. Çevirdim. Yine burada ilk arttırmamı yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen dibine batıyorum. Ve tekli trabzan yapıyorum. Burada arttırmamı yapmış oldum. Daha sonra yine arkadan tek ilmeklere batarak tek tek her bir trabzan tepesine bir tane tekli trabzan yaparak diğer uca kadar devam ediyorum. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın yine bir tane trabzanım kaldı. Yine arkadan ilmeğe batarak aynı trabzana 2 tane yapıyorum ve arttırmamı yapmış oluyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde arttırma yapıyoruz. Ne kadar arttırma yapacağımı ben de bilmiyorum. Göz kararı arttırmalarımı yapacağım. Tamam dediğim yerde arttırmayı kesip arttırma yapmadan devam edeceğiz. Yine şöyle 2 zincir çektim. Çevirdim ve bir kez daha göstermek istiyorum. Şurayı bakın. Hemen dibine batarak arttırmamı yapıyorum. Daha sonra şuraya geldiğimizde en son trabzan tepesine 2 tane yapıyoruz. Git gel yöntemiyle bu şekilde
göz kararıyla, ben ne kadar öreceğimi az önce dediğim gibi bilmiyorum. Şöyle birkaç sıra örüp hemen döneceğim arkadaşlar. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Evet. Arttırmalarım, sizler de aynı başınıza takıp bakabilirsiniz. Arttırma tamamdır dediğiniz yerde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben birazdan burada olacağım. Evet arkadaşlar, benim arttırma sıram bitti. Hemen şöyle size ölçü vermek istiyorum. Sayı da verebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüm arkadaşlar. Ama ölçü verecek olursam şöyle tam başlangıç sıram şurası ve toplamda 12 santim örmüşüm. Şimdi artık arttırma sıramız bitti. Normal arttırmadan örmeye devam edeceğiz. Ne kadar uzunlukta olmasını isterseniz o kadar öreceksiniz. Ondan sonra da tepe kısmını birleştirip artık bitime gideceğiz arkadaşlar. Bitireceğiz. 2 tane zincirimi çektim. Çeviriyorum. Şöyle bakın. Hemen şöyle dibine batıyorduk ya. Artık hemen yanına batıyorum. Çünkü arttırma yapmıyorum. Tığın başını doladım. Dibine değil, onun yanına batırıyorum. Ve artık arttırma yapmadan tek tek batıp tekli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Diğer tarafı da göstermek istiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldim. Bakın bir tane trabzanım kaldı. O bir trabzanı yine arkadan batarak bir tane yapıyorum. Arttırma yok yani. Bakın gördüğünüz gibi burası düz olmaya başladı. Bakın burası büyüyordu. Burada artık dümdüz ilerleyeceğiz. 2 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın dibine batmıyorum. Hemen onun yanına batarak tekli trabzanımı yapmaya başlıyorum. Şimdi ölçüyü nasıl alacağız? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şunu kıvırıyorum. Şunu şöyle. Ters geçirdiğimde aynen başınızdan geçiriyorsunuz bunu. Şunu şöyle katlıyorsunuz. Bakın. En doğru ölçü bu şekilde alınıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Yeniden katlamayı göstermek istiyorum. Bakın. Şuradan katladım ikiye. Bu boyunluk. Şunu da üstüne geçiriyorum. Çünkü kapşonumuz bu şekilde ilerleyecek. Bu şekilde yükselecek ve kapanacak. O yüzden en mantıklı ölçü alma şekli bu şekilde arkadaşlar. Uzunluk olarak. Boy olarak yani, en olarak değil. Evet. Şöyle yapıyorum ve sürekli boynumdan geçirip kafa ölçümü alarak örüyorum. Evet arkadaşlar, ben son 2 sıraya geldim. Hemen şöyle ölçü vermek istiyorum. Son 2. sıradayım. Şöyle yarısına kadar ördüm. Yarısını da birlikte devam etmek için bıraktım. Şöyle hemen boyunluktan itibaren ölçüyorum. Şöyle tam şuradan başlamıştık. 32 santim örmüşüm. Dediğim gibi yükseklik tamamen size kalmış. Bakın benim toplamda 94 tane trabzanım vardı ve ben onu 2'ye böldüm. 85 burada, 85 burada. 4 taneyi ortada bıraktım. Sizlerde daha fazla, daha az olabilir. Onu şöyle 4 tane, 5 tane bırakabilirsiniz ortada. Sırf o çıkıntı olmaması için bunu yapıyorum. Bakın 4 tane ortada bırakmıştım. 85 tane trabzanımı yaptım. 4 tane de sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle batıyorum. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra geriye kalan 85 taneyi yine tekli trabzan olarak devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim.
Geriye dönüşte ilk sık iğneye kadar geleceğim ve oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Sonra geri döndüm. Bakın burada yaptığım sık iğneler var, 4 tane. Hemen o 4 taneye şöyle batacağım. Bakın hiç tığın başını dolamadan batıyorum. İlmek alıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İlmek alıyorum. 2 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 2 tane kaldı. Bu ikisine de aynısını yapacağım. İkisine de battım ve kapattım. Şimdi bu bölümü normal tekli trabzan olarak devam edeceğim. Şöyle yaptığımda buradaki o derin sivrilik kalmayacak. Bunu 3-4 sırada yapabilirsiniz. Daha büyük bırakarak, mesela 4 tane bıraktık, 8 tane bırakırsanız arkası daha yuvarlak olur. Yine 2-2 kapatarak o 4 sırayı bitireceğiz. Son bir tane kalasıya kadar. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip daha sonra da kapatacağız. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son trabzanımı da yapıyorum ve artık şu uç kısmı birleştireceğim. Tepe kısmını şu şekilde birleştireceğiz. Şöyle boyun kısmını nasıl birleştirdiysek burayı da aynı şekilde birleştireceğim. Şöyle. Evet. Hemen karşı ilmeğe geçiyorum. Ve şöyle sıkıştırıyorum. Ve az önce gösterdiğim gibi boyunlukta aynısını yapıyorum burada da. Şöyle tek ilmeğe batmaya çalışıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Tersi yüzü nerede derseniz tersine ben bakmıyorum çünkü çift taraflı, önü de tersi de aynı görünüyor. O yüzden çok önemli değil ama sizler yine dikkat edebilirsiniz. Bakıp önünü neresini kullanacağınızı düşünüyorsanız tersinden bunu yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar birleştir. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın tam şu karşıda var. Hemen onu şöyle geri çekerek şurayı yuvarlıyorum. Bakın tam karşıya battım. Şöyle sabitliyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Benim birleştirmem bitti. Ve şöyle içten ben üstünkörü gizliyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde gizlersiniz arkadaşlar. Video çok uzasın istemiyorum çünkü. Şöyle hemen üstünkörü sakladım. Şöyle şurada ipim bitmişti. Yeniden taktım. Ve arkadaşlar şöyle bitirmiş olduk. Hemen şunun tersini çeviriyorum. Şu şekilde. İp kalıntılarım bayağı bir varmış. Onlar zaten sakladığım ipler olduğu için direkt hemen kesiyorum. Evet. Bakın buradaki sivrilik gördüğünüz gibi daha yuvarlak. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle taktığınızda daha yuvarlak duracak. Şöyle sipsivri değil de daha bir yuvarlak duruyor bu şekilde. Evet. Şimdi bunu nasıl takacağız derseniz hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle iyice şunu çıkarıyorum. Daha sonra bunu içten kıvırıyorum. Yani başınız alttan geçecek. Şu şekilde.
şu anda takamadığım için tam görünmüyor ama gördüğünüz gibi bu boynunuz bu şekilde giyeceksiniz. Bu da gördüğünüz gibi çok şık bir kapşon arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Biraz kamerayı uzaklaştıracağım. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bu da yine çok sevdiğim modellerden biri oldu. Tabii ki ben bunu hemen takıp fotoğrafını çekeceğim. Çünkü bu şekilde gerçekten bir şeye benzemiyor. Ancak bunu giyip sizlere göstermem lazım. O zaman bunun güzelliğini anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle bir de açıp göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.